Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Aylin. Bugün yanımda Kimo'dan David var. Selamlar. Evet ve bugün yabancılar için Türkçe öğrenmek zor mu? Bu soruya cevap vermeye çalışacağız. Daha uzatmadan videoya başlayalım. İlk soru, Türkçe nasıl öğrendiniz? İlk olarak ben derse gittim. Orada birkaç ay başladım. Ondan sonra bir özel öğretmen gittim. Orada biraz çalıştım. Ondan sonra arkadaşlarımla takılarak, basket oynayarak öyle öğrendim. Sokaklarda. Zeytinburnu'da. Zeytinburnu çocuğu. Ben Türkiye'ye gelmeden önce Türkçe öğrenmeye başladım. İlk başta kendi kendime öğrendim. Kitaplardan, internet üzerinde. Amerika'da bir Türk arkadaşım vardı. Ondan özel ders alıyordum. Sonra Türkiye'ye geldim. İstanbul'a taşındım. İstanbul'dayken bir öğretmene gidiyordum. Ders alıyordum, özel ders. Bir senedir oraya gittim. Sonra David gibi ben de arkadaşlarımla zaman geçirerek konuşmaya başladım. Türkçe öğrenmeye başladım. Öyle öğrendim. Yavaş yavaş. Yavaş, evet. Bir de şimdi de mesela Türk diziler, filmler izleyerek öğreniyorum, kitaplar okuyarak öğreniyorum. Öyle. Ben dizilerimi seyredemem. Sıkılıyorum. Hemen. Çok açınca, uzun. Evet, çok uzun. Gene hayattan daha iyi öğrenebilirim. Kesinlikle. Konuşmaktan. Evet, aynen. arkadaşlarla pratik yaparak en iyi bence. Evet. Evet. Ben de izliyorum. Babacandır diye bir Türk dizi var, biliyor musun? Aslında yazar Koreli. Ama muhteşem bir dizi. İkinci soru. Türkçe öğrenmekte en zorlandığınız şey, yani en zor şey nedir? Bence ilk olarak Türkçe çok mantıklı bir dil. Evet. Öğretmen her zaman dedi ki Türkçe çok mantıklı ama Biz aynı öğretmenimiz var. İlk duyduğumda inanmadım ama sonra daha gramer öğrenince gerçekten çok mantıklı bir dil. Sistemleri çok var, hepsi aynı. Mesela İngilizce çok mantıksız bir dil. Bence. Evet, katılıyorum. Sistem yok, neyse. Sadece özel olarak Türkçe için değil ama yeni dil öğrendiği zaman sen bir bebek gibi hissediyorsun. Çünkü konuşmayı bilmiyorsunuz. Evet. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ondan dolayı evet, çok bebek gibi hissetmek. Bir aptal gibi hissediyorsun çünkü sadece duyuyorsun, tamam. Öyle bir şey. Evet. Ama o yeni dil öğrenmek için çok normal. Ama o geçmezsen yeni bir dil öğrenemezsin. Kesinlikle. Benim için gramer ilk başta biraz zor geldi çünkü aslında ben hem İngilizce, Korece biliyorum. Türkçe, Korece'ye daha çok yakın çünkü aynı dil ailesinden geliyor. Atıyorum mesela siz ekler ekliyorsunuz, mesela geliyorsun, geliyorsunuz, geliyorlar. Hala bazen zorlanıyorum. Bir de yeni kelimeler öğrenmek zor. Zaten bütün dillerde öyle. Yeni kelimeler sürekli öğreniyorsun. Sürekli sözlüğe bakıyorsun, Google Translate falan. Mesela biz ikimiz Koreli Amerikalıyız. Yani hem İngilizce hem Korece biliyoruz ve o yüzden biraz avantajımız var. Aynen. Çünkü dediğim gibi Korece ve Türkçe benziyor gramer olarak. Bir de İngilizce biz Latin alfabe kullanıyoruz. Aynen. Türkçe gibi. O yüzden daha kolayca alfabeyi öğrenebildik. Aynen dediği gibi. Tamam. Üçüncü soru. Kaç dil biliyorsunuz? Başka bir dil ile Türkçe öğrenmenin arasındaki farklar nedir? Ben 7 tane biliyorum. Rusça, Korece, İngilizce, Türkçe, Japonca, Çince. Ben inanmıyorum. 3 tane biliyorum arkadaşlar. Korece, İngilizce, Türkçe. Korece, İngilizce, Türkçe. Aynen. Ben de Korece, İngilizce, Türkçe. Senin ilk dilin Korece miydi? Korece, aynen tabii. Korece, tamam. Evet. Ben de Korece. Sonra okula başladığım zaman İngilizce öğrendim ve artık İngilizce. Evet, biz Kore'deyiz. Tabii evde Koreli ailesinden geldiğimiz için evde Korece konuşuyorduk. Ama okulda, Amerika'da büyüdüğümüz için okulda İngilizce konuştuk. Peki okulda yabancı dil hiç öğrendin mi? Başka diller öğrendin mi? Çok. Ben
lisedeyken İspanyolca öğrendim 3-4 yıl. Boş gitti. Peki İspanyolca Türkçeden farklı mı? İspanyolca öğrenirken, Türkçe öğrenirken ne farklılıklar vardı? Ben Türkçe öğrenmek istedim. O en büyük fark. Evet. Hem de çok kullandım. Evet. Tabii ki. Ama İspanyolca sadece okul için öğrendim. Çok boş, sadece ezberleyerek öğrendim. Evet. Yani bence bir dil öğrenmek için de kendin istemesi gerekiyor. Aynen. Kendi mesela Türkiye'de de İngilizce eğitim var. Bazı insanlar İngilizce öğreniyor. Yıllarca İngilizce öğrenmesine rağmen hala konuşamıyorlar. Aynen. Çünkü pratik olmuyor. O yüzden yani David de dediği gibi yani biz pratik yapmamız lazım bir yabancı dil öğrenmek için. Evet, kesinlikle o farkı var. Bence yeni dil öğrendiği zaman yeni bir kültür öğreniyorsunuz. Evet. O yüzden tabii ki İspanyolca öğrenirken tabii ki daha kültür öğreniyorsun. Çünkü kelime nereden geliyor? Tabii ki Türkçe fark yok. Kelime öğrenince, gramer öğrenince kültür öğreniyorsunuz. Bence o çok önemli bir şey. Türkçe öğrendiğin zaman hiç hatalar yaptın mı? Yani komik bir hikaye var mı? Çok. Hata olmazsa yeni bir dil öğrenmiyorsunuz. Ve en sevdiğim hikayem belki ilk 3 ay, 1 ay öğrendiğim zaman yazdı, çok sıcak. Ben çok sıcak demedim, ben çok sucuk dedim. Çok sucuk. Öğretmen gülmeye başladı ama neden gülüyorsun? Çok sıcak, çok sucuk değil mi? Sucuk mu istiyordun? Evet. Aç mıydın? Olabilir. Ama çok komikti. Herkes bana gülüyordu ama neyse. Bende bir hikaye var. Ben ilk İstanbul'a taşındığım zaman ben bir dolmuşa bindim, kursa gidiyordum. O zaman şoföre dedim ki normalde demem gerekiyor. Müsait bir yerde inebilir miyim? Ama ben dedim ki müsait bir yerde inebilir misin? Yani şoföre sen inebilir misin? Ama bence o fark etmedi çünkü böyle bir şey olmadı ama. Yürü git. Yürü git. Çok güzel bir hikaye. Evet, dediğim gibi ekmek çok zor gerçekten. Tamam arkadaşlar, bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye.